bakayım. Hadi canım. Çık babayı. Çık babayı. Çık babayı. Aferin. Babası ya gene mi ya? Bunu sen yanlış yaptın. Senin tişörtün ne güzelmiş öyle. Google'a ihtiyacım yok. Karım her şeyi biliyor. Vay be. Ama ChatGPT'ye ihtiyacım var. Bu eskilerde kalmış biraz. Haluk orada ne yapıyor? Türkiye'den getirdiğimiz çaylar. La. O normal çay. Bu O da. kokulu su. İkisinden birer tane. Çöpe mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Termosa! Yaşasın. Efendim marka. Bu marka değil. O yüzden girmez. Bu Pokemon. Bu da marka. Türkiye'den kalma alışkanlık. Biz hala termosta yapıyoruz. Zaten termosta yapacağız diye Türkiye'den çay bile getirttirdik. Yaklaşık 500-600 tane çayımız var. Her gün 2 kere yapsak 250 gün, neredeyse bir sene. Bir sene yeter ya, her gün de yapmadığımız için. Tarihi Petaluma şehri bizi çok güzel konuk etti. Suyun kıyısında, harika bir yerde, tarihin içinde uyuduk. Ama artık ayrılma vakti. Hala tarihin içindeyiz. Baksanıza şu binalara. 1898'den kalma tuğla bir bina. Güzel değil mi? Yolculuk ne tarafa derseniz San Rafael'e doğru gidiyoruz. Orada bir tane küçük müze varmış. Onu görmeyi düşünüyoruz. Eğer kapalı değilse, kapalıysa başka bir yer. Bakacağız. Müze kapalıymış. O zaman şurada bir ev varmış gezilebilecek. Google söyledi. Hadi gidip onu gezelim. San Rafael'de böyle bir evi gezmeye geldik ama içinde değişik böyle özel bitkilerin olduğu bir alan da var. Bir tane de küçük güneş heykeli var. Şurada bir tohum kütüphanesi var. Kütüphanenin içindeki tohumlardan alabilirsiniz diyor. Hatta alalım. Birer tane götürünce gelinciğin bahçesine dikeriz. Bu neymiş? Sunflower. Sunflower. Bir tane alalım sunflower'da. Burası Akdeniz bahçesiymiş. Akdeniz Mediterranean Basin. Akdeniz'de yetişen bitkilerden yapmışlar. Şunlar naneye benziyor. Akdeniz beşiği. Akdeniz beşiği. Bu da Adem'in cennetten atıldıktan sonraki heykeliymiş. Kaktüslere bak, nasıl güzel açmışlar. Açmışlar. Hepsi de kaktüsler, sukulentler açmışlar. Açanını görmek çok kolay değildir bunların. Bak. Buna göre için çok kolay değil. Değil. Şunlar bizim küçücük saksılarımızda yetiştirdiğimiz çiçeklerini pek nadir gördüğümüz şeyler. Bunların sarıları var bizde gerçi. İzmir'de. Açıyorlar. Bak şu da açmak üzere. Bir de açılıyormuş. Arabada bekleyebiliriz 1'e kadar istersen. Sorry, we are early I think a little bit. Yeah, but we're up upstairs. Come on in. It's fine. Thank you so much. Burası tarihi bir ev ama tarihiyle ilgili çok da fazla bir bilgimiz yok. Çok güzeller. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Burası sanat galerisiymiş. Ve satılıyor bunlar. Kimono 550 dolar. Şu 600 dolar. Akrilikle yapılmış. Yağlı boya. Evet. Ve burada zannedersen bir yarışma yapılmış anladığım kadarıyla. Şu ikinciymiş. Çok tatlı. Artan parçalarla ve malzemelerle yapılmış. Nasıl da güzel bir şey bu böyle. Ben kediciyim birazcık da. Doğum ve ölüm. Doğum nerede? Görmedim onu. Burada hamile.
Sonra ölüm nerede? Şurada da şey var. Kafatası var. Peki. Bu ev 1888'de yapılmış. 17 tane odası varmış. Küçük, birbirinin içinden geçen odalar. Şu anda hepsini açmamışlar. Sadece 3 tane odayı açmışlar art galeri olarak. Çünkü diğer kısımlar işte sınıflar, ofisler, eğitim alanları falan olarak kullanılıyormuş. Çünkü burayı bir kültür merkezine çevirmişler. En dışı güzel, bahçesi güzel. Ağaçlar zaten inanılmaz güzel. Yani bu şimdi yapılmış bir şey değil. Baksana şu büyük ağaçlara, zamanından beri böyle inanılmaz güzel ağaçlar dikilmiş. Baksanıza şuna. Şu iki oda, balkonlu odayla şu yanındaki oda, bir de onun arkasındaki bir oda bizim girebildiğimiz bir yer. Şu yandaki bölüm, buraya hiç giremedik. Şu üsttekinin merdivenini gördük. Ya da bunun merdivenini gördük. Bilmiyorum hangisinin merdiveniydi. Belki de ikisi bir arada. Ama orayı görmek isterdim yani. Çatı katı meraklısı olarak. Ev güzelmiş. Şurada da bir havuzu varmış. Evin ön cephesi de böyle görünüyor. 1888'de ne evler yapmışlar arkadaş. Şuna bak ya. Her şey kuruyor. O çorabın kurumuyor. Ne yapacağız? Bir tek o var. Son yol mu? Evet. Hemen şu prayerimizin çıkışına takmak. Nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Böyle. Oo, biz Sherlock'la gidiyoruz. Gelene kadar kurumuş olur muhtemelen. İnşallah. Ne olacak? İnşallah. Ben durmuyorum. Olsun sen de dur. Gelince bulayım seni öyle. Burada bir şeyler oluyor ama ne olduğunu anlayamadık. Bir tane vinç, bir tane okul otobüsü, 2 tane üzerinde bir şeyler olan tır. Bayağı kalabalık burası bugün sabah. Biz de şurada yatmıştık. Okul otobüsü mü bozuldu acaba dedim ama yok bozulmamış. O bayağı rahat rahat hareket ediyor işte. Neyse biz şu taraftan dolaşalım bir de oradan bakalım. Sherlock'la geziyoruz çünkü. Şöyle binanın arkasından öbür taraftan çıkalım. Okul otobüsü gitti. Bu tır da gitti. Orada bir tane vinç var. Bayağı da büyük bir vinç. Bir şey alıp başka bir şeyin sırtına koyacak herhalde. Arkada bir tır var. Şurada bir tır var. Burada bir vinç daha var. Şurada ışıkları yanan bir araba var. Bir şeyler oluyor ama anlamadım ne olduğunu. Ben video çekiyorum diye yanıma geldi. Dedim ne oluyor burada? Biz Van'la uyuyorduk ve uyandık böyle bir şey oldu. Özür dileriz sizi uyandırdığımız için falan filan. Bunu gayet ciddi şekilde yaptı. Burada bir yerde caddede bir iş devam ediyormuş. Ama orada yerleri olmadığı için bu aktarma işlerini gelip burada geniş meydanda yapıyorlarmış. Hani o kamyondan bu kamyona bilmem ne falan. Şurası Sao Solito. Dün akşam orada kaldık. Bu karşısı ortadaki adayı bilmiyorum ya da ada mıdır bilmiyorum. Şurası Auckland kısmı. Ortada Alcatraz adası. Auckland'dan San Francisco'ya geçen köprü. San Francisco biraz bulutlar arasında ve en güzeli bu. Golden Gate. İnanılmaz bir manzara değil mi? Üstelik üstünde yürüyebiliyor da biz daha önce yürümüştük. Bunun videosu da vardı zaten. Sanırım bu sefer yürümeyeceğiz gibi görünüyor. Çok rüzgarlı ve soğuk hava çünkü. Burada da karavanımız duruyor. Ve bir marina. Haluk gelmek istemedi yukarıya. Merhaba, merhaba de. Merhaba, merhaba. Sanırım demiştir. Mikrofondan duymuyorum çünkü. Demotel değil. En fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz alttan. Yukarıdan üstüne çıkıp yürüyebiliyorsunuz ama aşağısı askeri bölge, girilmiyor. Ki mantıklı yani, evet. Aşağıdan bir şeyler yerleştirilip patlatma ihtimali olduğu için çok mantıklı. Ama görüyorsunuz üstte yürüyen insanlar var. Biz de yürümüştük orada. Ya sen ne kadar şanslı bir adamsın. Hep iyi şeyleri sen buluyorsun. Önce beni buldun. Doğru o konuda. Sonra Bitlis'te camide bir çakı bulmuştu. Bugün de burada balıkçı çakısı buldu bir tane. Arka tarafında misina kesme yeri de var. Üstelik de Haluk çakı ve el feneri hastasıdır. Yani bulduğu her yerde çakı ve el feneri almaya çalışır. Buldu.
Hiç istemesek de Sausalito'dan ayrılma vakti geldi. Biz çok sevdik burayı. Bize biraz Ortaköy, Bebek tarafını, Boğaz'ı hatırlattı zannedersem. Evler de ona benziyor, sahilde. Şimdi artık biraz köprünün yakınlarına gidip San Francisco'nun keşmekeşine girme zamanı. Karşıya geçmek için bir tünel yapmışlar ama tek şeritli. Işığı bekliyorsunuz ve sıranızı, sonra sırayla karşıya geçiyorsunuz. Tünelin yapıldığı ilk zamanlarda belki de servis için kullanılmış bir yer burası. Birazcık klostrofobik. Biz daha önce köprünün bu tarafına geçmemiştik ve köprüyü bu taraftan hiç görmemiştik. Değişik bir deneyim olacak bizim için. Sizinle birlikte göreceğiz hepsini. Az evvel şurada aşağıdaydık. Karşıda. Pier'in orada. Şimdi yukarıya çıktık. Buradan daha da yukarı çıkıp tepeden bakacağız. Ya öyle bir gidiyoruz ki zannedersiniz ki köprü hemen şurada kenarda, elimizi uzatıp değdireceğiz oradan. O kadar yakınız şu anda. Şu anda tepedeyiz. Burada da böyle bir tabya var. Eskiden burada toplar varmış. Niçin? Bu körfezin girişini korumak için. Sonra köprü yapılmış. Bunlar da kaldırılmış. Biz köprüyü seyredalmışken bir gemi yanaşıyor. Ağzına kadar yük dolu. Kim bilir dünyanın neresinden geliyor. Biraz daha yükleseler köprünün altına değebilirdi çok rahatlıkla. Golden Bridge, Golden Bridge. Tüneli kapatmışlar orada. Sanki. Evet öyle görünüyor. Orada 2 kişi var ama geçememişler gibi duruyor. Onun öbür tarafında bir fener var. Fenere gidecektik ama kapalı. Ağzı kapalı gördüğünüz gibi. Her ayın 3. cumartesi açılıyormuş. Aslında 2 gün sonra 3. cumartesi ama aradaki tahta köprüler gene de kapalı olacakmış. Şurada öyle yazmışlar. Görüldüğü üzere. Aradaki kapalı olacak diyor. O yüzden biz bekleyelim de 2 gün sonra gelelim diyorduk ama oraya gelmenin bir anlamı yok. Çaylaksınız dediler, ihtiyarsınız dediler, gidemezsiniz olmaz dediler, yollar bekler biz gideriz. Caylak ihtiyar, yollarda coşarız. Caylak ihtiyar, hayallere koşarız. Şu anda San Francisco'da Marina bölgesindeyiz. Ne kadar sakin. San Francisco'nun içinin böyle olduğunu hiç zannetmiyorum. İnsanlar oyun oynuyorlar, paraşüt uçuruyorlar, kaykaylara biniyorlar, köpekleriyle oynuyorlar. İnanılmaz bir sakinlik, dinginlik ve huzur var herkeste. Karşıda Alcatraz, Sausalito ve bizim karavanımız. Böyle bir parkın yanında uyuduk. Akşam 6'dan sabah 8'e kadar park edilebiliyormuş. Gerçi biz akşam 8'de geldik ama. Şurada tenis oynuyorlar. Topların sesleri geliyor. Ve kuş sesleri geliyor. San Francisco'nun göbeğindeyiz şu anda. Karşıda gökdelenlerin arkasından güneş doğmak üzere. Ve kuş sesleriyle park yanında uyandık. Ve tabii ki işte bir dog play area, yani köpek oyun alanı daha. İçinde tenis topları da var. Büyük bir ihtimalle yan taraftaki tenis kortundan kaçmışlar. Köpekler oynamışlar. Onların olmuş burada. Arkamızda da bir ortaokul duruyor. Köpekler neden hep bağlı gezdiriliyor diyenler için işte bu. Çünkü koyoteler her yerde. Yani çakallar. Bunlar insan çakallar değil, gerçek çakallar. Şehrin bu kadar ortasındayız ve coyote alert var. Çünkü avlamak yasak, öldürmek yasak. Doğal yaşamı olduğu yerde bırakın diyorlar. Burada da tenis
eğitimi var. Hayat biraz plansız ama tam da bu yüzden iyi. Burası Coit Tower. Levi Hitchcock 1929'da öldüğünde bütün mal varlığının 1/3'ünü San Francisco'ya bağışlamış. Bunu da San Francisco'nun güzelliğine güzellik katılsın diye yapmış. Onlar da bu kuleyi yapmışlar. Aynı zamanda telgraf kulesi olarak kullanılıyor. Çünkü şu nokta, gördüğünüz gibi karşıda köprünün de göründüğü nokta. İlk bu şehir kurulduğu zamanlarda işaret noktası olarak kullanılıyormuş. Burada uzun direkler, renkli direkler tutuyorlarmış. Ve buradan birisi karşıdan gemi geldiğinde geminin hangi ülkeden geldiğini o renkli direklerle aşağıdaki şehre bildiriyormuş. Böylece işte problemli mi değil mi, normal mi, bunları anlatıyorlarmış. Daha sonra 1853'te telgraf kulesini kurmuşlar ve bunu telgrafla aşağıya haber vermeye başlamışlar şehre. Lily Hitchcock Coit San Francisco'yu o kadar çok seviyormuş ki bu anıt kuleyi buraya yaptırdıktan sonra, yani öncesinde bir telgraf kulesi varmış tabii ama ondan sonra yapılmış burası. İçerinin tamamına, bütün duvarlara San Francisco'yu anlatan duvar resimleri yaptırmışlar. Ve bunun içinde Amerika'nın her tarafından çeşitli sanatçılar gelmiş. Her biri ayrı resimleri boyamış. Mural diyorlar onlara ve gerçekten çok güzeller. San Francisco'nun resimleri çok güzel yapmışlar. Şimdi Oakland'da köprü var. O zamanlar feriymiş. Asansörle 11 kat çıktık. Şimdi 2 katta yukarı çıkacağız. Ondan sonra ancak manzaraya ulaşabiliyoruz. Küçük pencerelerden dışarıya bakacağız. Hepsini kilitlemişler asmalı kilitlerle. İyi de rüzgar geliyor ha. Cam olmasa donacağız. Bir marina, Alcatraz ve karşıdaki adalar ve tabii ki şehir. Golden Gate ve evet koca tekerlek. Bizim durduğumuz yer şu ilerideki uzun binanın yanındaki şurada. O bölgede kaldık. Şurada bir katedral var. Oradan yukarıya doğru çıkıyor. Bu tarafta da yukarıya doğru çıkıyor. Ve burada daha büyük olan şehir. Büyük apartmanlar, binalar. Şu arkadaki yuvarlak yukarıya doğru kalem ucu gibi uzanan, buranın en uzun yeri Salesforce Building diye geçiyor. Eskiden onun tepesine 62. katına kadar çıkıp etrafa bakılabiliyormuş ama Covid'den sonra kapatmışlar, bir daha da açmamışlar. Ve burada Oakland'a giden köprü. Yine liman.
Çok küçükmüş bunlar. Nasıl doyuruyorlarmış karınlarını onlarla. Birer tane de tas. Alcatraz'taki yemek tabakları ve su tasları. Allah düşürmesin. Alcatraz'dan kaçmayı başaran insanların listesi ve nerelerden kaçtıklarını yazmışlar. Şu içindeki her bir kabloyu teker teker buradan boydan boya çekerek, Önce teker teker sonra üç ölçecek. evet, Haluk bununla ilgili bir belgesel seyretti. O yüzden bu böyle biraz çok düzenli değil. Teker tekermiş, sonra üçer üçer çekmişler. Ben dedim niye tek götürmemişler? Çünkü çok ağır. 24.500 ton bu kablonun tamamı. Hayır, 24.500 ton da yazıyor orada. Tamam, ben Amerika'dayım zaten. Yani teker teker bunları çekmişler ve sonra birleştirmişler, sıkıştırmışlar, yerleştirmişler yerlerine. İçinde 27.572 tane kablo var. Toplam uzunluğu 80.000 mil. 7.650 feet tutuyor. Ve Amerikan tonu 24.500, Türk ve Avrupa metrik olarak da 22.226 ton. Bütün Türkler toplandık. Burada başka bir Türk grup var. Onlar da bu çap doğru mudur değil midir tartışması yapıyorlar şu anda. Gerçekten 27.572 tane bunda var mıdır yok mudur? Oo, buradan birileri gidiyor. Bak. Ha, o ateş sesleri bu abiden geliyormuş. Bu ateş ediyormuş. Şu anda bulunduğumuz nokta San Francisco'nun en uç Golden Gate'in ayağının altında olduğu yer. 1794'te böyle görünüyormuş. 1855'te oraya bir tane kule yapılmış. İşte bu şekilde tek tek anlatıyorlar. Burada savaşlar olmuş. Gördüğümüz en büyük, gerçekten kaleye benzeyen bir kale burası ilk defa. Şöyle bir alan. Yukarıda da Golden Gate var. Tam altına da kalmış. 1793'te yapılmış hali buymuş. Şöyle bir alan. 1850'de battaniye Kaliforniya'da 5 dolarken New York'ta 1.25'miş. Ya da peynir Kaliforniya'da 25 dolarken New York'ta 0.09 cent. Dolar. Wow. Burası o zaman da çok pahalıymış. Hala çok pahalı ama bu kadar değil. Neden? Çünkü burada altın var. Altını alıyorlar. Altın olduğu için, altının değerini düşürmek için her şeyin fiyatını yükseltmişler. İnsanlar altınla ödeme yaptıkları için pahalandırmışlar. Bakalım mı bir topla korudukları yer neresiymiş? Açık deniz ve önünde plaj var. Everything from headquarters back east. And no detail was too small for heaven. Laying the rows of bricks, one famous with a pot, instead of the two. Kapılar da küçük. Şimdi yaşam alanlarına da geldik biraz. Bakın burada mutfak var. Bizim kalelerde sanki bunlar hiç yokmuş gibi davranılıyor ama sonuçta o insanların yemek yemesi gerekiyor. Ne güzel. Su kaynatıp oradan çeşmeden alıyorlarmış kuzinede. Bir yerde burada var. Üstleri kaplanmış, altlar tuğlaymış, eski hallerini gösteriyor. Ve işte yatakhaneler. Ayaklı başlı yatıyorlarmış ha. Öyle görünüyor. 2 kişilik yataklarda ayaklı başlı yatıyorlarmış. Tüfekleri de şuraya koymuşlar. Kıyafetleri de oraya çıkartmışlar.
Köprüyü yürüyen insanlara yasaklamak yerine kenarlarına fileler gelmişler. Böylece atlayanları orada yakalayabilecekler. Daha da atlamak istiyorsa insanlar artık geçmiş olsun. Yani atlasınlar da onun üzerine yürüyemezler zaten. Oradan topluyorlar herhalde. Ya da onu gören zaten atlamıyordur. Oradaki paniği zaten düşünsenize. Onun üzerine düştüğü zaman aşağıya gördüğünde zaten vazgeçer çoğu atlamaktan artık. Ama köprü yürüyüşü açık. Yasaklar çözüm değil. Koruyucu önlemler önemli. Böyle bir de altından bakmak ister misiniz? Yok tamam, o kadar eğilebildim. Bu tarafına buradan bakalım. Gerçekten ilk defa kale gibi bir kale gezdik. San Francisco'ya daha önce geldiğimiz için bu seferki gelişimizde sadece gitmediğimiz yerlere gitmeye çalıştık. Coit Tower'a gittik mesela. Pink Ladies'i görmeye gittik. Biraz hayal kırıklığı oldu. Ve ondan sonra Fort Point'e gittik. İlk defa kale gibi bir kale gördük. Şimdi nereye? Şimdi arkadaşımız Berra'ya akşam yemeğine gidiyoruz. Orada fazla çekim yapmayı düşünmüyoruz. Hatta hiç çekim yapmayı düşünmüyoruz. Birazcık biz bize kalalım. Sonra sizi onunla tanıştırırız. Berra'yı tanımayan yoktur herhalde. Aklından bir ülke tut. Çıkarttım bak. Tamam. Neresi burası? Kaliforniya. Kaliforniya'mızı Berra takıyor. Ve 3. eyaletimiz. Harikasın. Süper. Teşekkür ederiz. Rica ederim. 3. eyaletimizde kondu. Tamamlandı. Güzel oldu. Biz dedik ki bunu sevdiklerimiz tamamlasın. Sevdiğimizi bulamadığımız yerde son gün çıkarken kendimiz takıyoruz. Oregon'u öyle yaptık. Son sınırdan çıkarken yapıştırdık. Vallahi neyse şimdi burada sağ sınırdan çıkma yaptık. Evet, daha ortasındayız. Daha çok var yolumuz. Teşekkür ederiz. Dün akşam Berra'da misafir olunca yemekten sonra böyle mahalle arasında bir yerde kaldık. Onun evi biraz daha diğer sokakta. Karavanınız olunca sokak arasında kalmak bile zor gelmiyor. Bakın göstereyim mahalleyi. Böyle küçük küçük evlerin olduğu. Sevimli bir mahallede yol kenarındayız. Böylece misafirliğe gittiğimiz yerlerde oturup sohbet edip sonra da direkt kapının önüne gelip arabamıza yatıp uyuyabiliyoruz. Güzel iş. Her zamanki gibi Amerikan klasiği kapının önüne bir şeyler atmışlar. Bunlar nedir? Çocuk için araba ve mama sandalyesi. Her ev birbirinden farklı. Her evin ayrı bir hikayesi, ayrı bir tarzı var. Bakın bunun duvarları, yapısı, tarzı biraz daha Meksikalı. Öyle bir görüntüsü var. Son servis. Neresi? Kaçsa? Tamam bak İstanbul Market yazıyor orada. İstanbul Market'e geldik. Alışverişleri tamamlama zamanı. Haydi bakalım. Türk Market'ini bulunca yaptım alışverişleri. Bak ne buldum. Ne o? Çiğ köftelik bulgur. İrmik. Ve reklam değil ama bulduk güzel kuru sele. Ondan sonra bir de böyle bir zeytin buldum. Güzel. Bakalım tadı nasıl, markası nasıl tanımıyorum. Yani tadı kötüyse yandık. Tahini ama Türk değil. Ve işte İzmir'den bir hatıra. Bergama tulumu. Ve bu da Eskişehir'den bir hatıra. Eti Bingöl. Sana bir şey alamadım. Ne anlatacaktın ki? Geri kalanlar senin. Sana bununla şey yaparım, kısır yaparım, bununla helva yaparım, zeytinleri yersin. Ne yapayım, Gümüşhane'den, Van'dan falan bir şeyler yoktu. Gümüşhane'den, Van'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan. İlgal çikolatalı Afyon'dan bir gofret şey yok yoktu. muydu? Ha? İlgal çikolatalı gofret. Bakmadım. Alayım geleyim mi hemen? Yem boş ver tamam. Almamıştı artık boş. Boş ver. Görmedim ama. Yoktu herhalde. They told us we were rookies. They claimed our time was done. They said we'd never make it before
for the setting sun, but dust just fuels our vision, and scars just mark our pride. The wind can shake our mission, we ride with time and tide. They said you're just rookies, they said you're too old, said you won't make it down that road so cold. But the road keeps calling like a song so shrill. Yeah, the road keeps calling, and we ride at will. The older that we wandered, the faster flew our feet. Each stumble made us bolder, each dawn brought strength so sweet. They said the world's too mighty, our hour had passed by, but every golden twilight showed fire in our eyes. They said you're just rookies, they said you're too old, said you won't make it down that road so cold. But the